Almanya'nın temel sorunu arkadaşlar bana göre işsizlikten ziyade tam sosyal yardımlar vesaire ama maaşların düşük olması. İşçilerin almış oldukları maaşlarla eğer sosyal yardımlar olmasa geçinebilmeleri gerçekten çok ama çok zor. Görüyoruz ki son bir yıl içerisinde vatandaşın markette, çarşıda, pazarda maalesef istediklerini alamaması durumu söz konusu. Çünkü en ucuz marketler dahi son bir yıl içerisinde özellikle gıda ürünlerinde fiyatları %25 oranında arttırmış durumdalar. Aldi'den tutun Real'e kadar hiç fark etmez. Hepsi gerçekten fiyatlarını vur Allah vur, vur Allah vur yaparak habire yükseltiyor. Geçen yıl, bırakın geçen yılı birkaç ay öncesine kadar örneğin fiyatı 3 euro, 2 euro olan bir gıda ürününü şu anda 4-4,5 eurodan aşağıya satan yok. Onu bırak, Türklerin yoğun olarak yaşamış olduğu yerlerdeki marketleri zaten söylemiyorum. Türk marketleri Allah'ım ya Rabbim almışlar başlarına gidiyorlar. Sol şeritten 300'e radara girmiş vaziyetteler. Fiyatla adeta birbirleriyle yarışıyorlar. Hiç kimse kusura bakmasın. Son bir yıl içerisinde fiyatlar almış başına gidiyor. Maliyetler artmıştır, o olmuştur, bu olmuştur. Ben bunları bilmem. Ben vatandaşın cebindeki paraya bakarım. Eğer vatandaşın cebindeki para sabit bir şekilde duruyorsa, artmıyorsa, çarşıda, pazarda yangın varsa bunun sorumlusu o vatandaş değildir. Devlettir, market sahibidir, üreticidir. Ben bunu bilirim. Ama almış olduğu maaşla çoluk çocuğuna bakıp geçinmek için çırpınan bir vatandaşın sen durduk yere cebinden %25'ini bu zamlarla alıyorsan ortada bu vatandaşın derdiyle dertlenen yok demektir. Fiyatlar ne durumda? Özellikle hanım izleyicilerime soruyorum. Geçen yıl almış olduğunuz süt aynı fiyat mı? Geçen yıl almış olduğunuz makarna aynı fiyat mı? Bakın sürekli kullanılan ürünleri söylüyorum ben size. Hani avokadonun bilmem nesini söylemiyorum size. Basit. Hadi bakalım emeklilere soralım, Almanya'da yaşayan emeklilere. Geçen yıla göre kıyasladığınızda fiyatlar aynı mı? Vatandaşın ödemiş olduğu faturaların miktarı aynı mı? Zam yok. Zam falan yok. Çalışana maaş zammı yok. Yoksa markette, çarşıda, pazarda zammın en güzeli var. Hiç problem yok. Güzel güzel zam yapıyorlar. Çaktırmadan o her şey güzel. Ekonomi düzeldi. Bak işsizlik de azalıyor Almanya'da. Sosyal yardım verme bakalım, bu vatandaşlar nasıl geçinecekler? Arkadaşlar sistem baştan yanlış kurulmuş. Sosyal yardım üzerine kurulan bir devlet olmaz. Tamam sosyal yardım yap ama kardeşim düşük maaş verme. Maaşlardan kestiğin bu brüt ücretlerden kesmiş olduğun vergileri düşür bari. Sosyal yardımı azalt. Arkadaşlar bakın zaten Avrupa artık göçmen istemiyor. Bak bu net. Diyor ki ben bu göçmeni alacağım, giydireceğim, okutacağım, onu yapacağım, para vereceğim, o yardım ya ev yardım, o yapacağım, bu yapacağım falan. Astarı yüzünden bana pahalıya geliyor diyor. Artık hesap bu. Onun için Avrupa Birliği'ni kapatmak istiyorlar. Göçmen istemiyorlar kesinlikle arkadaşlar. Artık Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Belçika gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış olduğu ülkelerde oturum almak aile birleşimi dışında gerçekten çok zor. Göçmen falan istemiyorlar. Ki gelmeyin kardeşim diyorlar. Açık açık söylüyorlar zaten. Yunanistan'dan başlamak üzere Avrupa Birliği sınırlarını bir düşünün bakalım. İşkence görenler, dayak yiyenler, aklınıza ne gelirse hepsi var. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da geçinebilmek gerçekten eskiye göre daha da zor. Çünkü Almanya Federal İstatistik Dairesi bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre Almanya'da her bir çocuğun ortalama aylık masrafı 763 euro. Evet. Araştırma sonucuna göre çocuğun yaşı büyüdükçe masrafları da artıyor. Rapora göre 3 kişilik bir evin gelirinin ortalama olarak %21'inin çocuk masraflarına gittiği ifade ediliyor. Bir çocuğa harcanan masrafların 2013 yılında ortalama olarak 660 euro olduğu ifade edilirken bugün ise 763 euroya çıkmış durumda. Diğer yandan raporda yaş ilerledikçe çocuk için harcanan giderlerin yükseldiği ancak çocuk sayısına göre de çocuk başına daha az masraf yapıldığı vurgulandı. Tek çocuk için
ortalama 763 euro masraf yapılırken 2 çocukta bu toplam 1276 euro, 3 çocukta 1770 euro olarak belirlendi. 12-18 yaş aralığındaki yetişkin çocuklar için ise genel masrafın ortalama aylık 953 euro olduğu kaydedildi. Şimdi değerli izleyicilerimiz, dünyanın pek çok yerinde tabii ki kolay bir geçim yok, havadan para yok. Ama özellikle son 2 yıl içerisinde koronavirüsün hayatımıza girmesiyle beraber masrafların arttığını görüyoruz. Ama her ne hikmetse Almanya'da çocuk yardımı ya da diğer Avrupa ülkelerinde çocuk yardımı maalesef ciddi anlamda bir artış görmedi. Bir sefere mahsus 150'şer euro verdiler. Onun haricinde tek bir kuruş dahi çocuk yardımı yapılmadı. Şimdi bunları ben söylemiyorum. Bakın, bir çocuğun aylık masrafının 763 euro olduğunu Almanya Federal İstatistik Dairesi söylüyor. Bir çocuk 763 euro, 2 çocuk 1276 euro, 3 çocuk 1770 euro. Şimdi bu kıyaslamayı tekrar ediyorum. Ben Türkiye'ye göre ya da başka bir ülkeye göre yapmıyorum. Ben Almanya nezdinde konuşuyorum. Ve diyorum ki alınan vergiler çok yüksek, yapılan sosyal yardımlar çok düşük. Hal böyle olunca da vatandaşın çilesi bitmiyor. Bakın, eskiye göre kıyasladığımızda gerçekten geçinebilmek her yıl özellikle Avrupa ülkelerinde daha da zorlaşıyor. Çünkü masraflar ve insanların satın alabileceği çeşitlilik artıyor. İnternet denilen bir şey hayatımızda, alışveriş yapmak daha kolay. Daha çok çeşit ürün var. Her şey insanların üzerine al beni, al beni, al beni, al beni diye geliyor. Bir de çocukları olanlar tabii ki daha da zor durumda. Ben şunu söyledim. Dedim ki hiç olmazsa bu yılın sonuna kadar her aileye, çocuğu olan aile artı 500 euro çocuk yardımı bu yılın sonuna kadar yapılsın dedim. Hiç olmazsa içinde bulunduğumuz bu koronavirüsle ilgili sıkıntılı dönem bir nebze olsun anneleri, babaları rahatlatır. Şimdi izin zamanı geldi. Bakın, vatandaş bir yıl boyunca çalışıyor, üretiyor gece gündüz. Sabahlara kadar o iş yerinde, bu iş yerinde 2-3 iş yapanlar var. İzine gidebilmek için parasını biriktirdi. Zar zor. Avantajı var mı? Var. Euro 10 liraya geçti. Türkiye'de tatil yapmak daha ucuz. Bunu biliyoruz. Ama öyle dışarıdan göründüğü gibi davulun sesi hoş değil. Öyle kimseye havadan para falan yok. Yine ben bu ekrandan defalarca anlattım. Dedim ki emeklilerin maaşı yetmiyor. Pek çok insan zor geçiniyor dedim. Birileri bana kızdı. Hatta ben dedim ki sokaklarda görüyorum Almanya'da emekliler plastik şişe topluyorlar dedim. Bana kızdılar. Yok dediler. Çok abartıyorsun dediler. Ekonomik durumu iyi olan ya da almış olduğu maaşı yeten biri o çöpleri karıştırır mı? Birileri vardır, alışkanlık yapmıştır, hastadır, ona bir şey demem. Ama gelin görün ki vatandaş almış olduğu bu maaşla geçinemiyorsa o zaman ne yapıyor? Çöplüğe düşüyor. Ben öyle diyorum. Çöp toplayanlara bir şey söylemiyorum. Sakın yanlış anlamayın, o plastik şişeleri toplayanlara ben bir şey söylemiyorum. Ben durumu anlatmaya çalışıyorum. Çalmıyorlar, çıkmıyorlar, hırsızlık yapmıyorlar. Kim ne diyebilir? Birileri çöpe atmış, onu alıyorlar. Şimdi emekli maaşının yetmediğini söylüyoruz. Çocuk yardımlarının yetersiz olduğunu söylüyoruz. Ve diyoruz ki hiç olmazsa bu yılın sonuna kadar 500 euro çocuğu olanlara bir yardım yapılsın. Alman ekonomisi bunu karşılayabilecek güçte değil mi? Tabii ki gücü var. Zaten Alman ekonomisi yapamıyorsa hiç kimse yapamaz. Avrupa'da hiçbir ülke yapamaz. Yani bir çocuğun maliyeti bu kadar açık bir şekilde ortadayken sonra da diyorlar ki
Alman nüfusu neden artmıyor? Doğum oranları çok düşük diyorlar. Ama sen cazip şartlar sunarsan, anne baba çocuğunu geçindirmek, büyütmek gibi kaygılar yaşamazsa emin olun ki nüfusa etkisi olacaktır. Bakıyoruz 763 euro masrafı oluyor bir evde. Zaten düşünün, eğer karı koca çalışmıyorsa Avrupa'da arkadaşlar, yani çocuklara bakabilmek, geçinebilmek, ay sonunu getirebilmek, çocukların ya da kendilerinin zorunlu olan ihtiyaçlarını karşılayabilmek gerçekten çok zor. Ev kiraları almış başını gidiyor. Hani anlatmama gerek yok. Markette, çarşıda, pazarda yangın var diyoruz. Fiyatlar artmış vaziyette. Bunları söylerken arkadaşlar, biz insanlarımızın daha iyi yaşaması için söylüyoruz. Ben söylemesem, sen bu videonun altına yorum yapmazsan o zaman aklıma şöyle bir şey geliyor. Ağlamayana meme yok. Ağlamayacaksın o zaman. Durumu iyi olanlar yok mu? Var tabii ki, Allah daha çok versin. Ama ben toplumların ezilmiş kesimi, geçinemeyen kesimlerinin sesi olmaya çalışıyorum. Lütfen bu konularla ilgili yorum yapın arkadaşlar. Videoların altına yazın. Almanya'da başta olmak üzere Avrupa'nın her noktasından çok yakından takip ediliyoruz. Çok önemli yerlerden mesajlar alıyoruz. Siz de lütfen görüşlerinizi mümkün olduğu kadar bu videomuzun, bu yayınımızın altına yazın. Bir konuyu da hatırlatmak istiyorum değerli izleyicilerimiz. Bize yapacağınız destekler çok çok önemli. Canlı yayınlarımızda Süper Chat uygulaması yürürlüğe girdi. Canlı yayın sırasında sohbet bölümünde dolar işareti var. Basıyorsunuz, tıklıyorsunuz. Sonra Süper Chat çıkıyor ya da Süper Sticker'lar var. Birine basıp bize gönderebilirsiniz, destek olabilirsiniz. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz, katıl var. Videoların altında katıl var. Katıl üyeliği de yapabilirsiniz. Bize destek olabilirsiniz. Ben bize destek olan tüm izleyicilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Sizlerin desteğiyle ayakta kalmaya çalışıyoruz. Yaptığınız bu desteklerle biz şu anda size yayın yapabiliyoruz. Bunu da unutmamanızı rica ediyorum. Bunun yanı sıra tüm moderatör arkadaşlarıma da çok çok teşekkür ediyorum. Onlar da çok iyi bir şekilde işlerini yapıyorlar. Hepsine ayrı ayrı tekrardan müteşekkirim. Evet,